Merhaba arkadaşlar, Serve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik, kolay yaz pastası yapıyorum. Önce şekerini bir çay bardağı koyuyorum, az koyuyorum, siz artırabilirsiniz. 3 yumurta. Şekerle yumurtayı isterseniz mikserde, isterseniz bu şekilde çırpabilirsiniz. İyice şeker eridikten sonra yumurtayla mikserle de yapabilirsiniz. Benim bugün mikserim bozuldu. Ben bu şekilde yapıyorum ama bu şekilde de oluyor. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir paket kremamız. İkisini güzelce karıştırıyoruz. Krema girdiği için yoğurt süt girmiyor. Krema kekini çok yumuşak ve lezzetli yaptığı için, pasta olduğu için krema koyuyorum. Pasta olmasa yoğurt veya süt koyabilirsiniz. Pastada krema güzel oluyor. Elediğim unum. Mutlaka eleyin yalnız ununuzu. Şunu karıştırayım. Bir su bardağı karıştırdım. İkinci su bardağının yarısını koyuyorum. Üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Tamam, bu oldu. Bakın. İkinci bardak undan ne kadar kullanmışım? 1,5 parmak. Yani 1,5 su bardağı olmadı. Bir su bardağının da 1/4 un. Şimdi şöyle kabımı önceden yağladım. Kelepçeli kabımı. Şimdi bu koyu gibi görünse de krema olduğu için koyu. Şimdi pişerken sıvılaşacak. Krema eriyecek. Şimdi 180 derece fırına gidiyor. Evet arkadaşlar, kekim fırından çıktı. Şimdi 1 saat soğuyacak. Sonra mandalina suyuyla ıslatacağım. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. 1 saat soğudu. Şimdi şöyle bir kürdan
kekimizi deliyoruz. Bir bardak mandalina suyu. Biraz çekmesini bekliyorum. Bu kadar yeterli. Tam bir bardak olmadı. Yetti kekimiz. Şimdi çekmesini bekliyorum. Sosunu yapmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bu bardakla 3 su bardağı mandalina suyu, 1 çay bardağı şeker. Fakat ben hepsini koymayacağım çünkü mandalina suyunda da şeker var. Birazını ayırdım. Siz şekerli seviyorsanız bir bardağın tamamını koyun. 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Ocağın altını yakmadan önce nişastasının erimesini bekleyeceğiz. Evet, şimdi ocağın altını yakabilirim. Bu şekilde karıştırarak sosumuzu kaynatacağız. Evet, sosumuz kaynadı. Mandalina sosumuz. Şimdi bu çok kaynak. Bunun bir 15 dakika soğumasını bekleyeceğim. Bu arada da meyvelerimi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, kekimiz soğudu. Mandalina suyunu içine çekti. Bakın. Kekimiz pasta hamuru haline geldi. Güzel oldu. Şimdi meyvelerimizi şu şekilde şeftalinin şu içini bir alıyoruz. Üç tane şeftali hazırladım. Şu şekilde içlerini alıyorum. Sonra bunları incecik kesiyorum böyle. Kesmiş olduklarımı bu şekilde hazırlıyorum. Şeftalili, hafif, az şekerli yaz pastası. Kızım bunu sevdiği için kızımın doğum gününe yapıyorum. Keki ince, meyvesi bol. Diğer pastalara göre kalorisi daha düşük. Fresh.
Bizim evde sıklıkla yaptığımız yaz pastası. Üç tane büyük şeftali kullandım. Evet. Bu şekilde hazır şeftalilerimiz. Çok güzel olmalı. Şunu değiş. Evet arkadaşlar, şöyle jölemizi tam soğutmadık. Peltemizi, mandalin peltesini. Pastamız buzdolabında 2 saat en az, tercihen 1 gün. Evet arkadaşlar, pastamız, şeftalili yaz pastamız 2 saat buzdolabında soğudu. Şu an kepçesini açıyorum. Bakalım açılabilecek mi? Evet, gördüğünüz gibi. Şöyle rahatlıkla çıktı. Evet arkadaşlar, pastamız sunuma hazır. Kek kalıbını alttan çıkarmamıştım. Şu şekilde ben pastamı bir göstereyim. Yarısı kek, yarısı kreması, şeftalisi içinde. Şu şekilde yaz pastamız şık, sunumu kolay. Şimdi tadım zamanı. Keki görüyor musunuz? Yumuşacık. Çünkü ıslattım 1 saat. Portakal şunu yeme. Muhteşem, fresh bir lezzet arkadaşlar. Bakar mısınız kekine?
portakal suyuyla, pardon, mandalina suyuyla ıslatıp 1 saat bekletirseniz bu şekilde yumuşacık bir kek. Hamur değil ama yumuşak. Şöyle göstereyim. Kremalı keki muhteşem lezzet. Hepinize tavsiye ediyorum. Şu şekilde. İçini de göstereyim tekrar. Şeftalileri. Bakın. Bol meyveli. Şahane oldu. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beğenip yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen pastamla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.